Arkadaşlar merhabalar. Kodlama ve robotik ders planında 7. sınıf 33. haftaya hepiniz hoş geldiniz. Sevgili Maker, bu haftanın kazanım konusu yine web tasarımı içerisinde CSS mantığını açıklayacaksınız. Kullanım alanlarını sıralayacak ve etiketleri kullanmayı öğreneceksiniz arkadaşlar. Kaynaklar bölümüne sizin için sunuyu bıraktım. Ama yine herkese online GBD sitesine giriyorsunuz. Classroom, yani bizim sınıfımızın içerisinde yaptığınız çalışmaları diğer arkadaşlarınızla paylaşırsanız sevinirim. Onlar da yapmış olduğunuz sitelerden ilham alırlar. Create New Project butonuna basarak projenizi language kısmından arkadaşlar HTML, JavaScript veya CSS olacak şekilde değiştiriyorsunuz. Bakın otomatik kodlar geldi. Artık kodları girebilirsiniz ve burada çalıştır butonu, yani run butonu ile çalıştırabilirsiniz. Kodları ben sunu üzerinden anlatıyor olacağım. Siz de online GBD üzerinden devam edersiniz. Burada örneğin HTML, head, neydi, başlık şu şekilde stil olsun gibisinden ve body içerisindeki gövdesine her zaman div atıyoruz. Div etiketi içerisine resim, yazı, tablo düzenli bir şekilde olur. Biz bunun için div kullanıyoruz. Daha öncesinde bunlar table, yani tablolar ile yapılıyordu. Ancak div çok daha efektif siteler yapılmasını sağladı. Divleri konumlandırmak için float left ile sola, float right ile sağa doğru ve bu şekilde kodları dilediğiniz gibi ne yapabilirsiniz? Yazabilirsiniz. Yazdıktan sonra çalıştıracaksınız arkadaşlar ve test edeceksiniz. Web siteniz sizin web siteniz olduğu için üzerinde bulunan elemanların nerede konumlandırıldığı tamamen sizin tercihinize bağlıdır. Kutu modeli özelliklerini öğrenirseniz artık web sitelerde dilediğiniz elemanı dilediğiniz yere ne yapabilirsiniz? Taşıyabilirsiniz. Burada örneğin kutu margin top, yani yukarıya doğru 10 piksel olacak şekilde yanaştır gibisinden veya margin 10, 15, 20 piksel şeklinde sağdan soldan yukarıdan aşağıdan istediğiniz gibi ne yapabilirsiniz? Ayarlama yapabilirsiniz. Kenar çizgisini, kenar kalınlığını, kenar stilini tamamen kodları deneme yanılma yoluyla arkadaşlar belirleyebilirsiniz. Ve kenar dışı boşluğunda anlatıldığı gibi dilerseniz tek satırda kenarlıkları belirleyebilirsiniz. Bu oluşturduğumuz div örneklerinin CSS dosyalarını oluşturmanız gerekiyor. Bu CSS dosyalarını oluşturduktan sonra kaydedeceksiniz arkadaşlar. Ve global olarak CSS ve HTML dosyanızı oluşturdunuz. Kullanımları göreceksiniz. Sayfamıza div ekleyebilmek için verilen örnekleri yapalım. Div 1 bu şekilde, div 2 bu şekilde, div 3 bu şekilde. Şimdi div 1'e geçiyorum. Stil CSS içerisinde arkadaşlar bu kodları yazıyoruz. Div 2 HTML dosyası içerisine kaydediyoruz. Bakın gördüğünüz gibi ve stil.css olarak kaydediyoruz. Div 3'te HTML dosyasına bu kodları giriyoruz. Kodlar ise bu şekilde olacak ve kaydedeceğiz. Burada tablo özelliklerini görüyorsunuz. Örnekler üzerinden konumlandırma, birinci statik konumlandırma, örneğin konum, pozisyon statik olsun gibisinden kodları da deneyip gözlemleyeceksiniz arkadaşlar. Bu ne işe yarıyor? Statik olarak bir nesneyi konumlandırabilirsiniz. Sabit konumlandırma yapabilirsiniz. Yani ekranda hiçbir yere oynamasın. Göreceli konumlandırma yapabilirsiniz veya mutlak konumlandırma yapabilirsiniz. Bazen üst üste gelebilir arkadaşlar. Konumdan istediğiniz pozisyona değişiklik yapabilirsiniz. Yeni çıkan kodlarda biliyorsunuz dikey veya yatay olarak dilediğiniz gibi menüyü oluşturabilirsiniz. Umarım anlatabilmişimdir. Deneme yanılma yoluyla arkadaşlar bu kodları yazacaksınız, deneyeceksiniz. Başka yolu yok yani. Dilerseniz yapay zekaya sorabilirsiniz. Ama önemli olan kodların mantığını çözebilmeniz. Bu mantığı çözdükten sonra dilediğiniz web siteyi dilediğiniz gibi kodlayabilirsiniz. Sonraki hafta, sonraki dersimde görüşmek dileğiyle, kendinize iyi bakın.